alabay, akbaş ve kangal. Kusura bakmayın ama aptalca bir şey. Gerçekleri söylemek gerekiyor. Çünkü Tehdit olarak kodluyor. herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftanın konusu aslında çok klasik olan ama bir o kadar da problemli bir konuyu konuşacağız. Hayalimdeki köpek. O zaman hazırsak başlayalım. Çoğu insan aslına bakılırsa bu hatayı yapıyor ve hayalinde bir köpek imajı oluşturuyor ve o köpeği aldıktan sonra bu imajın nasıl kırıldığıyla karşı karşıya geliyor. Bu hata o kadar yaygın ki neredeyse artık bir norm haline gelmiş durumda. İnsanlar bir köpeği seçtiklerini düşünüyorlar ama aslında seçtikleri şey köpek değil, tamamen bir beklenti. Köpeğin bize katacağı tüm güzellikleri düşünüyoruz ama bizden alacakları, yapmak zorunda olduğumuz fedakarlıkları, bizim ona veremeyeceğimiz hayat standartlarını görmekten sakınıyoruz. Çünkü aklımızdaki tek şey bir köpeğim olması lazım. Yani aslında biz bir köpeği seçmiyoruz. O beklentiyi, bir karakteri kafamızda oluşturuyoruz ve ondan sonra gidip işte o özelliklere uyan veya uyduğuna inandığımız ırkı seçip alıyoruz. Ve genellikle bu kafamızdaki beklenti ve gerçek kafamızda oluşturduğumuz karakter, o imaj, köpeklerin gerçek davranışsal profilleriyle örtüşmüyor. Çünkü insanlar bir karar verirken seçici algı yanılgısı dediğimiz bir şey devreye giriyor. İşte sosyal medyada gördüğümüz o sakin aile köpeği Golden, çok cool, çok güzel görünen o mavi gözleriyle o husky veya çok zeki, bu köpekler inanılmaz süperler dediğimiz border collie'ler. Veya bazen de her yere götürebileceğimizi zannettiğimiz o çok sevimli poodle'lar da olabiliyor tabii ki. Ama işte o sosyal medyada veya arkadaşımızın köpeğine baktığımız zaman gördüğümüz o güzel görüntüler davranış spektrumu'nun tamamını göstermiyor. Aslında başkalarının köpekleriyle olan yaşamından ilham alıp aynısını kendimiz deneyimlemek istiyoruz. Şimdi burada kritik bir noktayı netleştirelim. Bir köpekle ya da bir hayvanla yaşamaya başladığınızda aslında o hayvanla değil, genetik geçmişiyle yaşamaya başlıyorsunuz. Bu da zaten bizim davranışsal yatkınlık dediğimiz şeyin ta kendisi. Ve köpek sahiplerinin kendi yaşamında aktif olduğunu sunup ona göre de ya bir border collie ya da bir malinois beslemek istemesinin altında yatan sebep kendinin aktif olması ile ilgili olduğunun bir yanıtı. Yani evet, çünkü ben aktifim o yüzden border collie alıyorum demek veya hani çok yüksek enerjili bir köpek alıyorum demek çoğu zaman birbiriyle tam da uyumlu olmuyor. Çünkü yaşam tarzıyla handling, yani handler'ın neyi yönetebileceği arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Yani bir insan çok aktif yaşıyor olabilir, her gün istiyorsa koşuyor olabilir. Ama bu çok yüksek uyarılma düzeyi olan bir ırk, işte border collie gibi bir ırkı yönetmeye yeterli bir sebep değil. Ve o beceriye sahip olduğu anlamına da gelmiyor o kişinin. Yani aktiflikle ne alakası var çünkü bunların? O zaman biraz şuna da değinelim. Hangi köpek ırklarını hayal ediyoruz? Beklentilerimiz nasıl oluyor ama o köpek ırkları aslında nasıl ırklar? Mesela Husky'lerden başlayabiliriz. Husky ile birlikte Çekoslovak köpekleri ve aynı zamanda Akitalar da çok popüler durumda şu an, güncel olarak popüler köpekler. Biraz bu köpeklerin istekleri, köpeklerin genetik yatkınlıklarını konuşalım. Çünkü en önemli kısım burası. Ben de eski bir Husky sahibi olarak aynen biraz çocukluk hayalinden gelen bir şekilde bir husky edinmiş kişilerden bir tanesiyim. Yani şimdi insanlar bu köpekleri gördüğünde, bu primitif ırkları diyelim, inanılmaz özgür ruhlu olduklarını düşünüyorlar. Tabii ki hepsi birbirinden güzel. İnanılmaz heybetliler. Yani bunların hepsi bir yerde doğru ama işte burada çok fazla da eksik bilgi var maalesef. Ya o köpekle aslında yaşam kısmından bahsetmek istiyoruz. Evet, köpeğin görünüşü çok güzel. Güzelliğinin yanı sıra olan tam tersi karakter yapısı da var. Çünkü bizim yaşamımıza adapte olamayan köpeklerden bahsediyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz ırklarda, hani husky, akita, bu primitif ırklarda gerçekten çok yüksek bir o dışarıdan görünen ve doğru dediğimiz kısım, yani bağımsızlıklarına gerçekten çok düşkünler. Ve bununla gelen de bir düşük handler focus dediğimiz
bir şey var. Bu ne demek? Aslında sahibine yani insanına karşı odak düşük. O odağı alıyor bu köpekler. Dışarıdaki, çevredeki neredeyse sahibi Her dışında şeye. her şeye veriyorlar. Evet, işbirliğine kapalı bir köpek ırkı Evet. diyebiliriz bunlar için. Yani tabii ki av dürtüleri çok güçlü. Sonuç olarak hani husky'lerden bahsediyoruz. Koşmak için yaratılmış bir ırktan bahsediyoruz. Bir de tabii bunun yanı sıra çok da dayanıklı ırklar ama bu dayanıklılık her zaman fiziksel bir dayanıklılık. Ve coğrafyaya göre değişebilen bir Tabii ki. dayanıklılık. O dayanıklılık kısmının yanında inanılmaz düşük bir stres toleransı da getiriyor. Yani stresin altında o kadar hızlı bir şekilde ezilebiliyorlar ki yani bu ezilme hani korku gibi düşünmeyin. Bu ezilme daha da dışa dönük olmalarına sebebiyet veriyor. Evet, içindeki birikmişliği bir şeye boşaltmak zorunda neticede o Bu köpek. davranış bozukluğu olarak da zaten sizlere geri dönüyor. Sinir sisteminin de çöküntüye çok meyilli olmasıyla ilgili vokallikleri, bu bahsettiğimiz bütün o 3-4 ırkta da bu vokallik söz konusu. Can acısı şeklinde gelen o ses tonlamaları. Bunlar biraz bırak beni sinyali gibi de olabiliyor çoğu zaman. Yani bütün bunlar aslında ne anlama geliyor? Bu köpekler daha çok kendi kararlarını vermek üzerine evrimleşmişler. Bunun sonucu olarak da yani tüm bu anlattıklarımızın sonucu olarak da zaten en fazla aldığımız şikayetlerden bir tanesi recall yani geri çağırma problemi oluyor. Kaçma eğilimleri inanılmaz yüksek ve demin dediğimiz gibi çevredeki bütün uyaranlara karşı çok ciddi bir hassasiyet olur. Ve aynı zamanda herhangi bir uyarı ya da küçük bir baskı hissettikleri zaman da karşı tarafa tepki verme eğiliminde de bulunabiliyorlar. Sinir sistemlerinden kaynaklı. O yüzden yani bu primitif ırklar özellikle ilk defa köpek sahiplenecek olan insanlar için dünya çapında aslında önerilmeyen ırklar. O yüzden ben ne cesaretle aldım, daha doğrusu aileme aldırdım bilmiyorum ama Küçüklük zordu. travmaları. Evet. Bugün onları konuşmuyoruz. Bugün konumuz ırklar. O yüzden bir sonraki ırkımıza da geçecek olursak tabii ki de listelerin en üstünde olan Border Collie'ler. Border Collie sahibi olarak bunu söylemek çok zor ama bir yandan da doğru. Biz ne kadar adapte olduk ve biz ne kadar köpeklerimize iyi koşullarda bakmaya çalışıyor olsak da çok fazla Border Collie ile hem çalışıyoruz hem insanların elinde pet olarak çok fazla görmeye başladık. Gerçek anlamda hala iş köpeği olarak kullanılan bir ırktan bahsediyoruz ve bu köpeklerin pet yaşamına adaptasyon süreçlerinde bir sıkıntı yaşadıklarını hem sahiplerin hem köpeklerin gözlemleyebiliyoruz. Köpeklerin üretimleri çok yanlış gerçekleşiyor Türkiye'de özellikle ve yaşam koşulu olarak gerçek anlamda insanlar yeteri kadar köpeğiyle ilgilenemiyorlar. Hepimiz çalışan bireyleriz birçoğumuz yani büyük şehirler özellikle ve bu çalışma koşullarında köpekle ilgilenmek, onun ihtiyaçlarını karşılamak yanı sıra gerçekten özel ihtiyacı olan köpek ırkından bahsediyoruz. Çünkü iş köpeği. Evet, özellikle çok zeki oldukları için tercih ediliyorlar. Fakat bu zeka her zaman iyi anlama gelmiyor. Hatta baş edilmesi zor olması anlamına da geliyor. O sınıftaki en zeki çocuğu düşünün. O zeki çocuk ya birkaç sınıf üste geçirilmesi gereken çocuktur ya da o Hiperaktivite evet yani ya da o bir diğer hani daha zeki olduğu çocukların arasında bırakırsanız da mutlaka davranış çıkarır. problemleri olur ve evet sorunlar çıkmaya başlar. akıl her zaman yaşta değil, baştadır. Bazen Border Collie'de de o baş değişiklik gösterebiliyor. Kesinlikle. Farklı yerlerde çalışabiliyor. Bu listeler yapılırken işte en zeki köpek listesi. Burada zeka denilen şey en eğitilebilir veya en hızlı öğrenen anlamına geliyor. Ama işte bu yüksek öğrenme kapasitesiyle gelen de inanılmaz hızlı ve yüksek bir uyarılma halini de bu beraberinde getiriyor. Ve tabii ki bunun yanı sıra da sürekli bir iş ihtiyacı. Çünkü dediğimiz gibi bu bir iş köpeği ve hala çalışan bir ırk. Ayda bir ya da ayda iki sanırım aramızda bile konuşurken şehirde olmuyor bu köpek. Biz kendi köpeklerimizle ilgili de diyoruz. Çünkü çok hızlı uyarılıyorlar. Yani şehirdeki sesler, her şeyin hareket etmesi, tetikleyiciler, diğer köpekler derken gerçekten şehirde sürekli bir stres altında gözlemliyoruz köpeklerimizi ki biz çalıştırıyoruz. Hani frisbee'de oynuyorlar, arama kurtarma da yapıyoruz, dog dance de yapıyoruz. Evin içinde sürekli hani çorap çıkar, su getir
inspector gibi görevler bile yapıp hani butonlarla konuşturuyoruz bile. Ama yine de ayda dediğimiz gibi bir iki sefer bu muhabbeti kendimiz de yapıyoruz. Bu zeka, işte öğrenme becerisi, bunlardan bahsetmişken de gerçek anlamda kötü olan şeyi çok daha hızlı öğrenen köpekler. Yani ufak bir yanlış yaptığınızda yönetim kısmında ya da bir şey öğretirken ya da hiçbir şey yapmasanız bile çevresel olarak bir şeyi gözlemlediklerinde ve yanlış algıladıklarında çok hızlı yerleşiyor köpeğe. O yerleşen şeyi de iyileştirmek biraz fazla zaman alabiliyor. Çünkü gerçekten obsesif bir şekilde onu kafaya yerleştiriyorlar ve onu oradan yok etmek biraz fazlasıyla güç olabiliyor. Yani doğruyu değil yanlış daha hızlı öğreniyorlar. Bu da aslında içgüdülerden gelen bir şey. Yani hani bizim yanlış dediğimiz şey aslında köpeklerin doğal davranışlarından bir tanesi oluyor. Hani bunu da hep söylüyoruz. Ama obsesif demişken Border Collie'ler veya Border Collie gibi çok zeki ırklar çalışmadığında ne oluyor konusuna bizi getiriyor. Hiç hoş olmuyor. Gölge kovalama, obsesif kompulsif davranışlar ortaya çıkabiliyor. Çocuklar, araba, bisiklet, kuş, küçük kedi. köpek. Evet, köpek her şeyi gütme ihtiyacı duyan bir canlıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu köpeğin bir de genetik mirasını düşünürsek bazılarında çok yüksek oluyor. Bazıları biraz daha rahat bir zihne ve beden yapısına uygun olabiliyorlar. Ama genellikle Border Collie diyorsak zaten gütme ve obsesyon üzerine olan bir ırk. Çok büyük alanlarda aslında koşup gütmesi gereken bir ırkı biz kayış 5 takıp metre flexiyle parklarda dolaştırıyoruz. veya işte sokak aralarında o da tabii ki bir frustration oluşturuyor yani kayış dediğimiz şey. Serbestlik olmayınca şehir içinde sıkışmıştık derken hoş geldin davranış bozuklukları deyip bu da kesinlikle bence ilk köpek sahibi olacak ve pet isteyen insanlar için uygun bir ırk değil. En zeki ırkların arasında Malinois'lardan bahsettik ama bir de diğer kategoriye de birazcık giriyor. Biraz daha korumaya yatkın ırklar. Şimdi burası biraz daha riskli olduğu için önemli. Malinois'lar dışında işte özellikle ilk kez köpek sahipleneceklerin listesinde nedense Cane Corsa'da çok gördüğümüz ırklardan bir tanesi oluyor. Yavruluk sürecinde de çok sevimli olduklarının da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve değişik bir biçimde bu listenin içerisinde akbaşlar, şehir hayatında çok fazla görmeye başladık. Alabay, akbaş ve kangal. İlk köpek olarak gerçekten tercih edilmemesi gereken ırklar arasında yer alıyorlar bunlarda. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de aslında şimdi korumaya yatkın derken ne demek istiyoruz? Çok yüksek bir tehdit hassasiyetleri var. Aynı zamanda çok düşük de hata toleransları var. O bahsettiğimiz eşik seviyesinde de çok hızlı bir düşüş yaşayabiliyorlar. Bütün bunları topladığımızda bu ne demek oluyor? Köpek herhangi bir uyaranı çok hızlı bir şekilde tehdit kategorisine koyuyor. Tehdit olarak kodluyor ve insan da bu durumu çok doğru bir şekilde yönetmeyi bilmiyorsa bu durum hemen bir reaktiviteye daha ileri seviyesinde de hatta agresyona dönüşüyor. İlk köpek sahiplerinde de en sık gördüğümüz hatalardan bir tanesi de sosyalizasyonu herkesle ve her köpekle tanıştırmak zannettikleri için yanlış sosyalizasyon durumu da bu köpeklerde çok oluyor. Eşittir işte agresif ve reaktif işte yasaklı ırklara doğru götürüyoruz. O yüzden gerçekten ilk defa köpek bakacaksanız ve bu ırkları hayal ediyorsanız lütfen hayalini kurmayı bırakın ve biraz daha araştırın. Neyi yönetip yönetemeyeceğinizi düşündükten sonra buraya yönelin veya belki bir iki köpek baktıktan sonra da tekrar bu ırklara dönüş yapabilirsiniz. Tabii ki de akbaş, alabay, kangal gibi köpeklerden de bahsedince gerçekten fiziksel egzersiz ve zihinsel egzersiz de bir noktada yetersiz kalabiliyor. Çünkü bu köpeklerin daha büyük alanlara, arazilere ihtiyaçları var. O yüzden ev yaşamı isterse bahçeli bir evde yaşayın. Bu yetersiz kalabiliyor. Dediğimiz gibi biraz özgür vakit geçirmeye de ihtiyaçları olduğu için bunu sağlayamadığımızda ki sürekli sağlamak pek mümkün olamayabilir. Ciddi davranış problemleri ve hatta köpeğin mutsuz bir yaşama sürüklenmesi de söz konusu. Tabii bir de bir grup daha var. Bunlar av köpekleri kategorisindeler. Vizsla, Weimaraner, Dachshund köpekleri. Bunlar gerçek anlamda çok yüksek uyarılmaya müsaitler, sahibine aşırı bağlanmaya çok müsaitler, ayrılık kaygıları gibi stresle mücadele edememe durumlarında gerçekten başarısızlar ve görsel anlamda da hakikaten çok güzel, estetik köpekler ve tercih edilme sebepleri de zaten bu. Full videomuz var zaten av köpekleriyle ilgili ama hani av mix'i de çok görmeye başladık.
tabii ki sahiplenilsinler ama yine bunu bilerek sahiplenmek çok önemli. Evet. Yani kafalarında bu off switch yok. Yani kendi kendilerini sakinleştirip regüle etme durumlarını gerçekten öğretmek gerekiyor ama bunu öğretmek için de yapılandırılmış görevler vermeniz gerekiyor ve o zihinsel ve fiziksel yorgunluktan gelen bir beceri oluyor genellikle bu. Yani hani full enerjisi olan, hiç çalıştırmadığınız bir köpeğin sakinleşmesini beklemek zaten oldukça kusura bakmayın ama aptalca bir şey. Bu kategorideki köpeklerde de gerçekten bir egzersizi aşırı yaptırmak. Yani yorulmuyor benim köpeğim, o yüzden dağ bayır yürüyoruz, saatlerce dışarıdayız demek de köpeklerde yine aşırı uyarılma durumunu açığa çıkarıyor. Aşırı uyarılan köpekte ne oluyor? Zaman içerisinde sakinleşemeyen, tam tersi davranış problemlerini açığa çıkaran köpekler haline geliyorlar. İnsan olarak da düşündüğümüz zaman çok yorgun olduğumuzda sinirleniriz, agresifleşiriz, farklı davranışlar ortaya çıkarırız. Çünkü bizim de bir limitimiz var. Köpeklerin de bir yorulma eşiği var. Hiç yorulmayan bir köpek ırkından bahsetmiyoruz ya da ırklarından. Doğru egzersizler yapılması gereken ve güzel farklı zamanlar ayrılması gereken ırklar bunlar. Ya bir de hiç yorulmayan diye kategorize ediliyor bazı ırklar ama hepsinde kalp var her şeyden evet, önce. bir de fiziksel egzersizde yorulmuyor olabilirler ama daha önemlisi bu demin dediğimiz off switch olmadığı için, yani onlara bizim öğretmemiz gerekiyor. Sen yorgunsun ve artık bitti, yatıyorsun. Yani bunu gerçekten öğretiyoruz evin içinde. Yani bizim border collie'lerimiz nasıl bu kadar sakin kalıyor? Çünkü biz bunu yavruluktan öğrettik. Vizla, Weimaraner, bunlardan bahsetmişken Dachshundlardan da bahsettik. Dachshundlarda da şöyle bir durum var. Eğer ki gerçekten sosyal çevrede çok fazla ilgi görürlerse, çok göz kontağı kurulursa, temas çok yoğunsa o zaman karşı tarafa reaktivite ya da agresyon gibi durumlar gösterebiliyorlar. Çünkü bu köpeklerin ilişkisi biraz karmaşık ve günümüzde mevcut olarak iş köpeği olarak kullanılmıyorlar. Sinir sistemleri biraz zayıf oluyor. Özellikle Türkiye'de en azından karşılaştığımız Dachshundlarda bunu çok fazla gözlemliyoruz. Biraz destekçilere ihtiyaçları olabiliyor. Sakinleştiriciler, bitkisel ya da ilaç dozlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve dışarıdaki sesler, fazla insan kalabalığı, şehir hayatında çok zaman geçirmek de bu köpeklerde av köpeklerinin totalinde olduğu gibi bir sinir sistemlerinde zedelenme meydana getirebiliyor. Aslında av köpeklerine genel olarak baktığımız zaman biraz bu primitif ırklara benzedikleri tek kısım daha bağımsız bir çalışma isteği. Yani bu köpekler çünkü çalıştıkları zaman bağımsız bir şekilde ilerliyorlar ve çalışıyorlar. O yüzden bunlarda da o ilk bahsettiğimiz gruptakiler gibi bir işte handler'a karşı, yani insana karşı düşük fokus görebiliyoruz. Yani sürekli bir bakma ihtiyacı ya da kontrol ihtiyacı yok. Aksine bağımsız çalışma ihtiyaçları var. O yüzden de çok ısrarcı bir şekilde sadece işe veya kokuya odaklanıp bir şeyleri çözümlemeye çalışıyor olabiliyorlar sokakta yürürken. Bunu da insanlar gene işte davranış bozukluğu olarak ve düzeltilmesi gereken bir problem gibi görüp bizleri arıyorlar. Biz de diyoruz ki av köpeği. Av köpeği. Av köpeği. Av köpeği. Yani tabii ki düzeltmenin ve daha fokus arttırmanın yolları var ama genetiği hiçbir zaman ekarte etmememiz gerekiyor. Çünkü bu köpeklere haksızlık. Yani şimdi bütün bu konuştuklarımızı toparladığımız zaman gördüğümüz manzara genellikle aynı oluyor. Davranış bozukluğu olarak adlandırılan şeyler aslında yanlış insan ve yanlış köpeğin birleşiminden gelen bir sonuç oluyor. Çünkü beklenti ve işte o kafadaki hayal farklı, gerçek bambaşka. Evdeki hesap çarşıya uymuyor aslında. Tam olarak böyle. Tabii sürekli ırkların kötü yanlarından bahsediyoruz ve bu ırkların insan ilişkisinde ya da bizim yaşam stilimize uyum sağlayamayacaklarından bahsediyoruz. Ama gerçekleri söylemek gerekiyor. Çünkü çok fazla artık günümüzde sahiplenilmeyi bekleyen köpek var. Mevcutta yaşayan köpekler barınaklara bırakılıyorlar. Sürekli bir düzensiz, takipsiz bir durum ortaya çıkıyor. Aslında önüne geçmeye çalışmak istediğimiz şey de tam olarak bu. Tabii ki de spesifik olarak bir ırkı seviyor olabilirsiniz. Gerçekten sadece görünüşüne aldanıp bile hayatınıza dahil etmek isteyebilirsiniz. Ama gerçekten her zaman söylediğimiz gibi en güçlü bağ doğru köpekle açığa çıkıyor. Sizin beğendiğiniz köpekle değil, bağ kurduğunuz canlıyla. Beğenip evinize getirdiğinizde yine bir bağ söz konusu ama sizin hayatınızda da zedeleyecek durumlar açığa çıkartabiliyor. Çünkü köpeğin ihtiyaçlarını karşılayamadığımızda, yaşam stilimiz ona uygun olmadığı zaman dünyanın en iyi ırkı olsun, yine de bize uygun olan ırk
kırık olmayabiliyor. Ve gerçekten bilinçli bir şekilde köpek sahiplenmemiz ya da edinmemiz gerekiyor bu durumda da. Bazen öyle telefonlar geliyor ki eşimle ayrılmak üzereyim bu köpek yüzünden, ne olur bize yardım edin gibi. Yani çünkü yine işte beklentiler, hayaller birbirini tutmuyor oluyor. Belki de sadece yapmanız gereken şey bir barınağa gidip zaten yavruluktaki en zor dönemlerini atlatmış, güzelce 1 yaşını geçmiş çok tatlı bir köpek sahiplenmek bile olabilir. Şimdi ilk defa köpek sahiplenecekseniz hangi ırkı almalıyım sorusundan daha önemli birkaç tane soru var. O da kendinize, kendi hayatınızla ilgili sormanız gerekenler. Şimdi o yüzden böyle küçük bir liste hazırladık biz size. Onların bir üstünden şöyle hızlıca geçelim. Ve eğer köpek sahiplenmeyi düşünüyorsanız ya da düşünen biri varsa çevrenizde onlara şutlayın. İlki tabii ki en klasik, benim çalışma düzenim nasıl ve ben bu köpeğe ne kadar süre ayırabilirim? Şimdi bu sorunun en kritik olduğu nokta her köpek için önemli ama en kritik olduğu nokta bence bir yavru edinmek istiyorsanız ve bu duruma işte 2 aylık, 3 aylık alacağım ben büyüteceğim gibi bir şeye taktıysanız bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü eğer 9-5 çalışıyorsanız ve 2 aylık bir yavru ediniyorsanız o yavrunun sağlıklı bir şekilde hiç davranış bozukluğu olmadan büyümesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Kendinize sormanız gereken ikinci soru, ben ne kadar tutarlı bir insanım? Yani işte ne bileyim pazartesi diyete başlayacağım deyip diyete başlayıp 2 gün diyet yapıp bırakıyor musunuz? Yoksa bir şeyi ben yapacağım dediğinizde yapıyor musunuz? Çünkü köpek sahibi olmak tutarlılık gerektirir. Yani bu komutlarda da öyle, tuvalet yönlendirmesinde de öyle, yürüyüş eğitimde, yani sürekli eğitimin üstüne koyacaksınız ve bunu tutarlı olmazsanız yapamazsınız. O yüzden bu önemli bir soru ve bununla beraber ben stres altında nasıl tepkiler veriyorum ve benim stres toleransım nasıl da önemli bir soru. Çünkü eğer sizin davranış probleminiz varsa bu çoğu zaman köpeklere de geçiyor. Özellikle işte anksiyete, panik atak gibi durumlar. O yüzden bu da bence düşünülmesi gereken böyle farklı sorulardan bir tanesi. Tabii bir de günlük kaç saatimi köpeğe ayırabilirim? Elbette hepimiz çalışıyoruz ve herkesin işi gücü var. Ama tabii ki de bunun yanı sıra köpek edinirken zaten sormamız gereken şey köpeğe zamanımı ayırabilir miyim olacak. Ayıramıyorsam zaten köpeği hiç düşünmüyorum. Ayırabiliyorsam da ona göre bir hayat stili yine oluşturmak için çabalamam gerekiyor. Bazen hayatımızda değişiklikler olabiliyor. Ev değiştirebiliyoruz. Evlilik söz konusu olabiliyor ya da bir bebek beklentimiz olabiliyor hayatta. O yüzden bu beklentilerimiz varsa ya da hayatımızda böyle değişiklikler olacaksa mutlaka o değişiklik olduktan sonra köpek edinmeyi düşünmeliyiz. Çünkü o köpek hayatımıza geldiğinde %100'ünü köpeğe vermek gerekiyor. Ama o değişikliklerde %50'ye düşebiliyor bu oran. O yüzden bu da çok önemli. %100'ünü köpeğe verebileceğimiz bir anda köpeği hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki de mevcuttaki yaşam tarzımdan da ziyade çevresel faktörler buna uygun mu? Yaşadığım alanlarda dış faktörler köpek dolaştırmaya ya da köpeğimin ihtiyaçlarını karşılamaya müsait mi? Bu çok önemli. En çok yaşanan problemlerden bir tanesi de köpek sahiplendim ama dışarıda köpeğimi aktif bir şekilde gezdiremiyorum. Belki bir inşaat söz konusu, bitmeyen inşaatlar hatta bunlar. Evet. Bazen yeşillik alanları hiç olmayan insanlar var. Hatta sitenin içerisinde bile yeşillik alana köpek basamaz ibareleri yapıştırılıyor. Bunlar zaten anlam verilebilen şeyler değil. Mahallenizde köpek sevmeyen sayısı çoksa da bunu bile düşünmek gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla kavga çıkıyor. Tüm bunları çevresel faktörlerin içinde değerlendirin. Gerekir. Evet. Ve tabii en önemlisi, ben 10 ve 15 sene belki de 20 senemi bir köpeğe ya da bu canlıya adayabilecek miyim? Evet. En önemlisi de bu. Uzun bir ilişkiye gerçekten hazır hissediyor olduğunuz zaman köpek edinin. Çünkü büyümeyen bir çocuk ediniyor oluyorsunuz. Eğer ki köpeğiniz varsa da, yani bununla da, bu gerçekle yüzleşmediyseniz lütfen bununla da yüzleşin. Çünkü bunun daha yaşlılık süreci olacak. Son olarak da alacağınız köpeğe veya baktığınız köpeğe sadece tek başınıza kalsanız o sorumluluğu alıp alamayacağınızı da bir düşünmeniz lazım. Çünkü çok fazla aile çocuk istiyor diye zaten bir köpek alınıyor ama sen bakacaksın. O hiçbir zaman öyle olmuyor. Bazen işte çiftler alıyorlar, ayrılıyorlar. Köpek kimde kalacak oluyor. O köpek için de ayrı bir travma oluyor veya işte bir çift alıyor. Köpeği kim gezdirecekten başlayan bir sürü kavgalar çıkabiliyor, problemler olabiliyor. Sonra
sonra köpeği sahiplendirmekle bitiyor gibi. Böyle garip garip çok hikaye duyduğumuzdan bu uyarıları gerçekten Evet. yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Full bir liste aslında bu. Yani Evet. bu soruları sorduktan sonra muhtemelen kimse köpek sahiplenemiyor olacak gibi bir durum var. Ya bir yolu bulunuyor bu arada. Yani hani çok seyahat etseniz artık köpeklerle seyahat de kolaylaştı. Evet. Ama hani maddi gücünüzün de yeterli olması gerekiyor. Yani hani ben yemem ona yediririm diyebilirsiniz ama gerçekçi olursak siz yemezseniz sizin sağlık problemleriniz başlar. Sizin sağlığınız bozulursa bu direkt olarak zaten Köpeğe o canlıyı yansır. etkiliyor. O yüzden hani bütün bunları gerçekten didik didik düşünmek gerekiyor. Yani bizim ülkemizde böyle değil ama yurt dışına baktığımız zaman Avrupa ülkelerinde bir köpek edinmek, eğitime yollamak zorunlu. Onların da pasaportu oluyor. Onlara da sigorta yapılıyor. Yani gerçekten çok ciddi alınıyor ve kafanıza göre ben köpek istiyorum diye gittiğinizde bazı ülkelerde kesinlikle vermiyorlar. Diyoruz ve bu haftayı da sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Konuşacağız. Hayalinizdeki köpek, Allah kahretmesin. Saçına geliyor. Ay saçma hiç Saçına geliyorum. Yandan böyle. Böyle oluyor bak bugün.